Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz, merhaba. Bugün sizlerle işleyeceğimiz konu bir dönüm araziden kaç kilogram danelik mısır elde ederiz? Bunun cevabı çok basit ama mısır yetiştiriciliğinin ülkemizde farklı bir önemi var. Mısırın kullanım alanı çok geniştir. Diş macunundan biyodizele, antibiyotikten mısır ununa kadar mısırın kullanım alanı çok geniştir. Ancak ben size ilk önce mısır yetiştiriciliğinden söz etmek istiyorum. Mısır her daim alıcısı olan, her daim piyasada ihtiyaç bulunan ve ne kadar piyasaya verseniz obur bir şekilde yutulan bir üründür. Mısır ülkemizde hızla profesyonelleşmeye gitmekte. Danenin filiz kısmının ters düşüp orada 2 gün kaybetmesi bile profesyonel üreticiler tarafından hesaplanılmaktadır. Bununla birlikte tohumun bulunduğunuz bölgeye göre en verimli günde toprağa atılması gibi. Çünkü mısır büyük arazilere ekilip seri üretimler yapılmaktadır ve kaybedeceğiniz her dönümde 100 kilogram 100 dönüm arazide ciddi rakamlara mal olmaktadır. Ben burada genel manada bildiğim püf noktalarından bahsedeceğim ama daha profesyonel üretim için sizlerin mutlaka bir bilenden destek almanız şarttır. Ama bu bilen derken bildiğimiz eski usul geleneksel mısır üreticilerinden değil, modern tarım konusunda kendisini ciddi anlamda yetiştirmiş profesyonellerden bilgi almalısınız. Ben de burada genel hatlardan bahsedeceğim için çok detaya girmeyeceğim çünkü mısır günlerce ders anlatılabilecek bir konu. Demin de söylediğim gibi bildiğim birkaç tane can alıcı noktayı sizlere ileteceğim. Mısır üretimi yapmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırmalısınız. Artık toprak analiziyle ilgili fiyatlarda da değişiklikler yapıldı ve fiyatlar geri çekildi. Artık herkes kolaylıkla analiz yaptırabilir. Çünkü bu analizler sizin üreteceğiniz ürünün orada yetişip yetişmeyeceği konusunda sizlere çok önemli bilgiler verecektir. Eğer verimsiz bir iş yapacaksanız en başından vazgeçmeniz en doğrusu olacaktır. Mısırın ekonomik olmasının önemi çok büyüktür. Yani kıt kaynaklarla çok fazla verim alabilmek. Buradan ne anlıyoruz? Bir dönüm araziden ne kadar fazla mısır elde edebiliriz? At dişi mısırda hibrit tohumun kullanılması oldukça yaygındır. Mısırın genetiğiyle en çok oynanan tohum olduğu konusunda da rivayetler vardır. Ata tohumu mısırlar hakkında da şunu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Eğer ki siz tarlanıza ata tohumu ektiyseniz diğer tarlalarla tozlaşma ve etkileşim halinde olacağından bu ata tohumunun orijinalliği bozulacaktır. Ya yakın çevresinde başka ekilmiş cins tohum olmamalı ya da sizin hiç mısırın ekilmediği bir ortamda kamuflajlı bir şekilde kendi mısırınızı üretiyor olmanız gerekli. Mısır bitkisinin toprak isteği çok seçici olmamasına rağmen organik maddece zengin, derin ve su tutma kapasitesi iyi topraklar olması gereklidir. Mısır tohumunun ekilme zamanı Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde Mart olabiliyorken Marmara'ya geldiğimizde Nisan-Mayıs olabiliyor. Ancak burada tohumun ekilmesiyle ilgili sizlere zaman hususunda ufak bir açıklama yapacağım. Bu çok önemli bir detaydır verim açısından. Lütfen bu kısmı iyi dinleyiniz. Ben toprağın 15 derece olması hususundan sizlere taze fasulye yetiştiriciliğinde ve kuru fasulye yetiştiriciliğinde bahsetmiştim. Aynı hususa mısır tohumunun ekimi için de değineceğim ve sizlere şöyle bir açıklama yapacağım. Şimdi dostlarım şöyle çalışma yapılmıştır. Antiparantez araya giriyorum. Tohumun erken ekilmesi, ürünün erken serpilmesinde ve boy atmasında önemi vardır. Ancak erken ekeceğim diyerek tohumu yanlış zamanda ektiğiniz vakitte de bu tohumdan iyi verim alamazsınız. Yapılan denemeler gösteriyor ki zamanı geldi, biz bunu çok gecikmeyelim, erkenden ekelim dediğinizde 14 derece ve altında ektiğiniz tohumlarla bir hafta sonra toprak 15 dereceyi bulduktan sonra ektiğiniz tohumlar arasında ciddi anlamda fark gözlemlenmekte. Toprak 15 dereceyi bulduğu zaman ekilen ve çatlayan toprakların fideleri
daha fazla serpilmekte, bitkiler daha fazla verim vermektedir. Sevgili dostlar, o aralık çok kritik bir noktadır. Birazcık geç kalsanız mısırın gelişmesinde gecikebilirsiniz. Biraz da erken ekseniz yine bu bir ters durum oluşturabilir. O yüzden tam mısır ekme zamanı geldiğinde 15 dereceyi çok iyi kontrol etmek ve tam zamanında mısırlarınızı ekmek durumundasınız. Bir de benim daha evvelden hep bahsettiğim ayın yenisinde eskisinde videoları yayınladığım gibi ayın eskisine denk getirirseniz tadından yenmez. Ancak sulama hususunda da filiz olduktan sonra ayın yenisinde sulama yapmaya özen gösterirseniz daha fazla verim alırsınız. Ben bundan 4 video önce ayın yenisini eskisini bulamayanlar olur diyerekten yardımcı olmak anlamında sizlere gün gün ay ay 2022 ve 2023'ün ayın eskisini yenisini verdim ve bundan sonraki yıllarda da Allah'a ömür verirse ve nasip olursa sizlere bunların tarihlerini vermeye devam edeceğim. Mısır yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı ise sonbahar döneminde pullukla toprak devirme, toprağın işleme tavana gelmesi, ilkbahar dönemi dinlenmiş toprak, tekrardan toprağın sürülmesi, toprak altı gübre uygulaması, merdaneli diskaro ile toprak iyice ufalanarak hazır hale getirilmesi ve en sonunda da mısır ekim işlemi. Mısır tohumu alırken dikkat edilmesi gereken özelliklerden bir tanesi mutlaka sertifikalı olmasıdır. Ekilecek tohumlukların temiz, çimlenme oranı ve çıkış gücü yüksek olmalıdır. Hastalık görülen tarlalarda söz konusu hastalığa dayanıklı veya toleranslı hibrit çeşitler ekilmelidir. Ekilecek çeşitlerin tohumlukları hasatlık ve zararlılara karşı tohum ilaçlaması yapılmalıdır. Tohum ekerken iki tip ekim makinesi vardır. Bunlardan birincisi klasik tip makinalardır ve sıra üzeri ekim istenilen aralıkta yapılamamaktadır. Dekara kullanılan tohum miktarı 4-5 kilogram civarında olmaktadır ve bunlarla birlikte yapılan sıra üzeri ekimlerde fazla olan filizler seyreltilir. Ekim derinliği erken ekimlerde 5-6 santim, geç ekimlerde 8 santimi geçmemelidir. 8 santim geçtiği takdirde filizin dışarıya çıkışı zorlanabilir. Ekimlerde sıra arası mesafe 70 santim, sıra mesafesi de 20-25 santim olmalıdır. Yani yaklaşık bir dönüme 7500 ila 9500 arası tohum atılır. Çapa hususuna gelince burada sizlere bir püf noktası daha vermek istiyorum. Genellikle 10-15 santim boya gelince mısırlar çapalanır denir. Ancak 5 yaprağı görmeniz çok önemlidir. 5 yaprağı gördükten sonra ilk çapayı yapabilirsiniz. İkinci çapada bitkilerin boyu 40-50 santime gelince olur. Gübreleme konusuna burada girmeyeceğim arkadaşlar. Sizler bir profesyonelden destek alırsınız bu konuda. Ama mısır için en önemli gübre çapa ve sudur. Yabancı ot mücadelesine gelince bu konuda daha evvelden ot ilacı kullanmış olanların bitkilerinin boyunun uzamasında sorun yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu yüzden ot ilacı kullanımına mısır üretirken dikkat edilmelidir. Sulama hususundan bahsedecek olursak, ürün ekiminde planlama yapılırken sulama konusu da dikkate alınarak ürünün ekim aralıklarının planlanması gerekmektedir. İlk sulamayı düşünecek olursak, bildiğiniz gibi tohumun çatlaması, filizlenmesi için sulu bir toprağa ihtiyacı vardır. Yani toprağın hafif nemli olması gerekmektedir. Bitkiler henüz 25-30 santim iken mısır bitkilerinin sıra arasının kaz ayağı ile karıkları oluşturulmalıdır. Karıklara eşit su verebilmek için uygun aletler kullanılmalıdır. Mısır tarlasının sulanması esnasında toprakta kök derinliğine kadar ulaşıp ulaşmadığı bir demir çubuk ile kontrol edilmelidir. Sulu tarım yapılan arazilerde organik madde çabuk tükenir. Bu nedenle tarlanın organik maddesini koruyabilmek adına sık sık bu tarlalara çiftlik gübresi kullanılması gerekmektedir. Sulama suyunun kalitesinin iyi olmasına da dikkat edilmelidir. Çok tuzlu olan sular, sanayi atıkları ve kirli sular sulama için uygun değildir. Ayrıca
Uzun süreli göllendirerek yapılan sulamalarda, özellikle drenajı bozuk tarım arazilerinde tuzlulaşma çabuk olur. Göllendirerek sulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Mısırda en çok rastlanan zararlı tel kurdudur. Tamamen bir tarlayı dahi götürebilir. Bu yüzden ilaçlı tohumların kullanılması esastır. Bunun haricinde diğer görülen sık zararlı da koçan kurdudur. Yaprak yanıklığı, mısır kök ve kök bazlı çürüklüğü, yine mısır kurdu ve bunun haricinde mantar hastalıkları ile mücadele için yine yetkili kişilere danışabilirsiniz. Mısır çiçeklenmeden 45 ila 55 gün sonra hasat edilme noktasına gelir. Mısır koçanları tane nemi %35 olduğu zaman gelişmesini tamamlamış sayılır. Koçan kabukları elle soyulup koçanlar toplanır. Tane nemi %13-15'e düşünceye kadar kurutulur. Mısır ürünü %14'ten fazla nem içerirse küflenme sonucu hızla bozulur. Ülkemizde normal şartlarda bir dönümden 1,5 ton mısır hasat edilmektedir. Bunun biraz eksiği olduysa ya acemilikten kaynaklanmaktadır ya da iklim şartları biraz gelişimine zarar vermiş demektir. Genellikle üretimler 1,5 ton civarıdır. Ancak bunu 2 tona çıkarmak için bir sürü çalışmalar mevcuttur. Daha fazlasını elde etmeye çalışan üreticilerimiz vardır. Mısırın birkaç tane de kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum videoyu kapatmadan önce. Yani ürettiğiniz ürünün nasıl konvertibil, yani çok elverişli, her işe yarar bir ürün olduğunu bilmeniz açısından bunları dinlemekte fayda var. Mısırın öncelikle kullanıldığı gıda ürünleri jelibon, kekler, sütlü tatlılar, tahıl barlar, fondan, soslar, nar sosları, marshmallow, krema tozu, krema dolgusu, çikolatalar, reçel ve marmelatlar, reçel tipi dolgular, tofi şeker, jöle ve benzeri şekerlemeler, helva, dondurma, karamel, sert şekerlemeler, meyve suları ve gazlı içecekler, baklava şerbeti, hamur tatlıları, unlu mamuller ve bisküvi, lokum, sakız, sakız kaplama, meyve dolguları, nugat, ketçap, hazır çorba ve puding, kurutulmuş meyveler. Kağıt ürünleri olarak kağıt, oluklu mukavva, masura, lamine karton, yüzey ebatlandırma, zarf, kağıt torba yapıştırma. Tekstil sektöründe ise modifiye nişastalar haşlama esnasında ipliğe mukavemet vermek ve esneklik kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Baskı, apre, terbiye, denim yıkama proseslerinde ve bazı kimyasal ajan içeriklerinde sorbital olarak kullanılmaktadır. Bunların haricinde köşebent, tutkal, odun kömürü ve pelet odun, yapı kimyasalları, alçıpan, döküm kalıp kumu bağlayıcısı, yem ve poliüretan uygulamalarında yine kullanılmaktadır. Mısır, sorbitol medikal tabletlerde plastikleştirici, hacim arttırıcı, raf ömrünü uzatıcı olarak da vitamin ve ilaç süspansiyonlarında stabilizör olarak kullanılır. Biyodizel yapımında da mısıra rastlamaktayız. Sevgili dostlarım, beni buraya kadar izlediyseniz eğer sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Üretim yapmak isteyen arkadaşlara işiniz gücünüz rast gelsin ve bereketli olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.